Hep siz verdiniz, hep siz anladınız, hep siz affettiniz. Ama bir baktınız, karşılık yok. Ben mi yanlış yapıyorum diye sordunuz kendinize. Hayır, sorun siz değilsiniz. Sorun iyi insanların nasıl görüldüğünde. Bu videoda iyi biri olmanın neden hep aynı insanları yorduğunu zihnin en derin katmanlarına inerek inceliyoruz. Sonuna geldiğinizde yıllardır taşıdığınız o suçluluk hissinin aslında size ait olmadığını göreceksiniz. Hazırsanız ilk maddeyle başlıyoruz. Ama özellikle dördüncü madde, bugüne kadar kendinizi neden suçladığınızı tümüyle değiştirebilir. Birinci iyi insanlar güvenli alan olarak görülür. İyi biri olduğunuzda etrafınızdaki insanlar bunu fark eder. Ama çoğu zaman fark ettiği şey şu olur: bu insan kızmaz. Bu insan anlar. Bu insan affeder. Ve farkında olmadan siz bir güvenli alana dönüşürsünüz. İnsanlar yanınızda özgürce davranır. Sınırlarınızı test eder. Çünkü sonucunun olmayacağını bilirler. Bu bir iltifat gibi görünür. Ama aslında sizi yavaş yavaş tüketen bir tuzaktır. Psikolojide buna güvenli liman etkisi denir. İnsanlar fırtınalı dönemlerinde güvenli limanlara sığınır. Ama sakin havada o limana uğramayı unuturlar. Çünkü artık ihtiyaçları yoktur. Siz de zamanla bir liman olmaya başlarsınız. Herkes gelir, sığınır, gider. Ama liman hep orada bekler. Sessizce, yalnızca. İyi insan olmak, sınırsız hoşgörü anlamına gelmez. Ama çevrenizdekiler bunu böyle kodlar. Ve siz her affedişinizde, her anladığınızda o kodlamayı bir kez daha onaylarsınız. İkinci karşılıksızlık suçluluk gibi hissettirir. İyi insanların en büyük tuzaklarından biri şudur: karşılık görmediğinizde karşınızdakini değil, kendinizi suçlarsınız. Belki yeterince anlatamadım. Belki ben de hata yaptım. Belki çok şey bekliyorum. Oysa şunu düşünün: aynı özeni, aynı ilgiyi, aynı sabrı siz de hak ediyorsunuz. Ama iyi insanlar bunu nadiren kendilerine söyler. Çünkü küçüklükten bu yana öğrendikleri şey şuydu: İyi olmak, fedakarlık etmek demektir. Ve fedakarlık sessizce yapılır. Burada durup bir şeyi netleştirelim. Karşılık beklemek bencillik değildir. Karşılıklılık, sağlıklı her ilişkinin temelidir. Bir ilişkide sürekli veren taraf siz oluyorsanız, bu denge değil, bir açıktır. Ve o açık zamanla sizi içten içe kemirmeye başlar. Ama iyi insanlar bu açığı dile getirmez. Çünkü dile getirmek, şikayet etmek gibi gelir. Ve şikayet etmek, iyi biri olmakla çelişir. Bu yüzden karşılıksız kaldığınızda bile ses çıkarmaz, içinize atarsınız. Ve o içe atılan her şey zamanla suçluluk olur. Üçüncü iyi insanlar çatışmadan kaçar ve bu onu zayıflatır. Çatışmadan kaçmak, iyi insanların en yaygın özelliklerinden biridir. Ama bunun bedeli ağırdır. Bir şey sizi rahatsız eder. Söylemezsiniz. Biri sınırınızı aşar, ses çıkarmazsınız. Çünkü gerek yok, geçer dersiniz. Ya da kırarım, üzülür dersiniz. Ama her susmada küçük bir şey birikir içinizde. Ve bir gün o birikim ya patlama olur ya da derin bir yorgunluğa dönüşür. Psikoloji buna duygusal baskı kazanı der. Dışarıdan her şey sakin görünür. Ama içeride basınç sürekli artar. Ta ki bir gün dayanılmaz hale gelene kadar. Ve o an genelde küçük bir şeyle tetiklenir. Yanlış yerde söylenen bir söz, görmezden gelinen bir jest, umursanmayan bir çaba. Ve siz o an aşırı tepki verdiniz diye yargılanırsınız. Oysa aşırı tepki yoktur. Sadece çok uzun süre biriken bir sessizlik vardır. İşte bu yüzden iyi insanlar çoğu zaman en çok şikayet etmeden en çok yıprananlardır. Çünkü çatışmayı değil, uyumu seçerler. Ve uyum bazen sessiz bir öz ihanettir. Dördüncü, çevre farkında olmadan sizi verilmiş sayar. Bir ilişkide, bir arkadaşlıkta, bir ailede hep siz ararsanız, hep siz sorarsanız, hep siz ilgilenirseniz, bir süre sonra bu olması gereken şey haline gelir. Siz aramadığınızda ne oldu denir. Ama karşı taraf aramadığında kimse fark etmez. Bu bilinçli bir tercih değildir çoğu zaman. İnsanlar bunu kasıtlı yapmaz.
Sadece siz o kadar güvenilir, o kadar tutarlı, o kadar hep oradadasınızdır ki varlığınız artık görünmez olur. Tıpkı her gün yanan bir lamba gibi. Kimse ona teşekkür etmez. Ama bir gün sönse herkes fark eder. Siz de o lambasınız. Ve yanmaya devam ettikçe kimse sizi görmez. Psikolojide buna alışkanlık körleşmesi denir. Beyin sürekli tekrar eden şeyleri artık kayda değer bulmaz. Kalp atışınızı duymaz olursunuz. Ama durduğunda paniklersiniz. Siz de etrafınızdakilerin kalbinin atışı gibisiniz. Sürekli orada, sürekli çalışıyor. Ama artık duyulmuyorsunuz. Ve en acı olan şu, siz hala aynı özeni, aynı ilgiyi gösteriyorsunuz. Sadece artık kimse fark etmiyor. Beşinci iyi olmak, bazen başkalarına değil, kendinize karşı olmaktır. İyi insanlar başkalarına o kadar çok odaklanır ki, kendilerini gündem dışı bırakırlar. Ben sonra, benim ihtiyacım önemli değil şimdi. Önce sen. Bu cümleler nazik görünür. Ama her tekrarlandığında kendi ihtiyaçlarınızı biraz daha geri plana itersiniz. Ve yıllar içinde şunu fark edersiniz. Herkesin ihtiyacını bilirsiniz ama kendininkini bilmezsiniz. Herkesin duygusunu okursunuz ama kendinizinkini okuyamazsınız. Çünkü içinize bakmayı unuttunuz. Hep dışarıya baktınız. Bunu bir deneyle düşünelim. Birine kendini nasıl hissediyorsun diye sorsanız, iyi insanlar genelde şöyle cevap verir: İyiyim, sen nasılsın? Soruyu geri çevirirler. Çünkü kendi hislerini mercek altına almak onlara garip, hatta rahatsız edici gelir. Kendinizle bu kadar az vakit geçirince kendinizi tanımak da giderek zorlaşır. Kim olduğunuzu değil, başkaları için ne olduğunuzu bilirsiniz. İyi olmak erdem olabilir. Ama kendinizi yok sayarak iyi olmak bir süre sonra kendinize karşı işlenen sessiz bir şiddete dönüşür. Altıncı insanlar iyi birinin sınırını denemekten vazgeçmez. İyi insanlar sınır koyduğunda ne olur? Çoğu zaman bu şaşkınlıkla karşılanır. Sen böyle değildin ki. Neden bu kadar hassaslaştın? Eskiden anlar, geçerdin. Bu cümleler tesadüf değildir. Bunlar sınırınızın kabul edilmediğinin göstergesidir. Çünkü etrafınızdakiler sizi sınırsız bir versiyon olarak kodlamıştır. Ve siz sınır koyduğunuzda bu kodlamayı bozarsınız. Bozulan kod direnç yaratır. Ve o direnç karşısında iyi insanlar çoğu zaman geri adım atar. Belki haklılar der ve yeniden eski haline döner. Burada çok ince bir psikolojik mekanizma işler. Sınır koymak iyi insanlar için suçluluk üretir. Çünkü hayır demek, karşındakini hayal kırıklığına uğratmak demektir. Ve hayal kırıklığı yaratmak, iyi biri olmanın tam tersidir. Bu yüzden sınır her seferinde geri çekilir. Ve çekildiği her seferinde biraz daha içe gömülür. Zamanla sınırlarınızın nerede olduğunu siz de unutursunuz. Çünkü o sınırlar hiç test edilmemiştir. Hep teslim olunmuştur. Oysa sınır koymak sizi kötü yapmaz. Sizi insan yapar. Yedinci bu döngüden çıkmanın yolu kendinize iyi olmaktır. Buraya kadar anlattıklarımız bir kader değil. Bu bir döngü. Ve her döngü kırılabilir. Ama çıkış yolu şaşırtıcı derecede basittir. Başkalarına davrandığınız gibi kendinize davranmak. Kendinizi dinlemek. Kendi ihtiyaçlarınızı görmek. Kendinize de anladım, haklısın diyebilmek. Bunu somutlaştıralım. Bir arkadaşınız size gelip hep veriyorum ama karşılık göremiyorum dese ne derdiniz? Haklısın, sen bunu hak etmiyorsun. Kendine biraz daha iyi davranman gerekiyor derdiniz. Şimdi aynı soruyu kendinize sorun. Aynı cevabı verebiliyor musunuz? Çoğu iyi insan veremez. Çünkü kendine bu merhameti göstermek onlara bencillik gibi gelir. Ama şunu bilin, sürekli boşalan bir kap başkasını dolduramaz. Önce siz dolmalısınız. İyi biri olmaktan vazgeçmenize gerek yok. Ama o iyiliğin bir kısmını kendinize yöneltmeniz gerekiyor. Ve bu bencillik değil. Bu iyi olmayı sürdürebilmenin tek yoludur. Bugün konuştuklarımız belki yıllardır hissettiğiniz ama kimsenin size söylemediği şeylerdi. İyi biri olmak bir zayıflık değil.
Ama o iyiliği yanlış yerlere harcamak sizi yavaş yavaş tüketir. Eğer bu video size "ben de böyleyim" hissettirdiyse bir yorum bırakın. Sadece "ben de" yazmanız yeterli. Çünkü burada yalnız değilsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.